DesignCAD Teorik Eğitim 1. gün. Görmüş olduğunuz programın ana sayfası, klasör, model ve pastel sütunları. Klasör, müşteri ismi ya da sezon ismine göre ana dosyaları oluşturduğunuz bölüm. Model, oluşturduğunuz klasörlerin içindeki model dosyalarını gördüğünüz bölüm. Pastel ise oluşturduğunuz model dosyasında eklenmiş olan pastelleriniz varsa onları gördüğünüz bölüm. Model dosyasının içine girmeden dosyaya tıkladığınızda yan tarafta modelin resmini, oluşturulma tarihini, ana bedenini, beden gruplarını, modele ait girmiş olduğunuz notlar varsa not bilgilerini daha dosyanın içine girmeden buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde pastelınızın üzerine tıkladığınızda da atılmış bir pastelsa pastelin resmini, pastel boyunu, kumaş enini, birim metrajını, çekmelerini buradan görebilirsiniz. Yine oluşturulma tarihini daha dosyanın içine girmeden buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben size yeni bir klasör oluşturma işlemini göstereceğim. Model benim DesignCAD'deki kütüphanem. Oluşturduğum klasörler model kütüphanesinin altında olsun istiyorum. Bu yüzden öncelikle model kütüphanesini seçili hale getiriyorum. Sonrasında klasör oluşturacağım için klasör bölümünün üstündeki ilk ikon, yeni klasör ikonuna bir kere tıklıyorum. Açılan pencereye klasörümün ismini giriyorum. 2015 İlkbahar yaz yazıyorum. İsmi yazdıktan sonra tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi 2015 İlkbahar yaz klasörüm oluştu. Şimdi ben bu klasörün altına da alt klasörler oluşturmak istersem, yani etek, pantolon, gömlek gibi alt klasörler açmak istersem, klasörüm seçiliyken hemen yine üstündeki yeni klasör ikonuna tıklıyorum. Bu sefer alt klasörün ismini yazıyorum. Tişört diyorum. Ve işlemi yine tamam butonuyla onaylıyorum. Yandaki oka, klasörün yanında oluşan oka tıkladığımda gördüğünüz gibi tişört alt klasörümü görüyorum burada. Bu şekilde istediğim kadar alt klasör oluşturabilirim dosyamın içinde. Şimdi ben tişört klasörümün içine artık bir model dosyası yapmak istiyorum. Bunun için de klasörüm seçiliyken model yapacağım için model sütununun üstündeki ilk ikon, yeni model ikonuna bir kere tıklıyorum. Açılan pencereye modelimin bilgilerini gireceğim. Model adı, buraya ne isim girerseniz model dosyasını o isimle görürsünüz. Model adı, şimdi ben basic bir tişört kalıbı oluşturacağım. Onun için basic tişört diyorum buraya. Model kodu, modelinize ait bir kodunuz varsa buraya girebilirsiniz bilgisini. 1121. Açıklama, modelinize ait bir açıklamanız varsa baskılı, büzgülü, nakışlı, dantelli gibi bu açıklamayı da buraya girebilirsiniz. Ben şimdi baskılı yazıyorum. Sonra beden şablonları, modelinize ait beden şablonu neyse yandaki oka tıklayarak buradaki daha önceden DesignCAD'e girilmiş olan şablonlardan istediğiniz şablonu üzerine tıklayarak seçili hale getirebilirsiniz. Ama kullanacağınız şablon buradaki şablonların içinde yoksa o zaman hemen yandan yeni şablon butonuna basıyorsunuz. Açılan pencereye her satıra bir beden olmak üzere yeni beden şablonunuzu oluşturuyorsunuz. Geliyorum 36, Enter 38, Enter 40. Bu şekilde Enter ile alt satıra geçiş yapabiliyorum. 44. Bu şekilde beden şablonumu oluşturdum. Küçük bir bedenim varsa ve ben bunu unuttuysam, yandan küçük beden alanı aç ikonuna tıklayarak kendime bir üst satır oluşturabiliyorum. Buraya da 34 bedenimi giriyorum. Beden şablonlarımı oluşturduktan sonra tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi yazdığım şablon seçili olarak geldi bana. Alttan ana beden seçimini yapıyorum. Benim modelimin ana bedeni 36. 36'yı seçtim. Hemen altta kayıtlı kumaşlar. Yine aynı şekilde sizin DesignCAD'e girmiş olduğunuz kumaş grupları.
Buradan istediğim kumaş cinsini kumaşın üzerine tıklayarak kullanılacak kumaşlara getirebiliyorum. Ya da kumaşımı seçip ekle butonuna basarak da kumaş cinsini seçebiliyorum kullanılacak kumaşlar bölümüne. Eğer yanlış bir kumaş seçimi yaptıysam kumaşın üzerine tıklayarak kaldır butonuyla ya da yine aynı şekilde kumaşın üzerine çift tıklayarak kayıtlı kumaşlara gönderebiliyorum tekrardan. Kumaş seçimlerini yaptıktan sonra eğer tamamen listeyi temizlemek istiyorsam yandan listeyi temizle butonuna basarak kullanılacak kumaşları tamamen boşaltabiliyorum. Eğer burada olmayan yeni bir kumaş cinsi gireceksem yeni kumaş butonuna tıklayarak kumaş cinsimi yazıyorum. 30. Bu şekilde kumaş cinsini yazdıktan sonra tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi yeni kumaş hem kayıtlı kumaşlara hem de kullanılacak kumaşlara aynı anda ekleniyor. Modelime ait bir resim varsa yandan ekle butonuna basarak model resmini bulup üzerine tıklayıp aç butonuyla model resmimi de buraya ekleyebiliyorum. Bu işlemler bittikten sonra tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. İşlemi onayladığımda beni kalıp tasarım sayfasına yönlendiriyor. Kalıbımı yapmaya başlayabilmem için artık. Kalıp tasarım ekranına geldikten sonra artık kalıbımı yapma işlemine başlayabilirim. Ama öncelikle belirtmek istediğim iki ayrıntı var. Birincisi, programda yaptığınız bütün işlemler saat yönünde ilerler. Yani bir işlem yaparken saat yönünde olmasına dikkat etmemiz gerekir. İkincisi de herhangi bir fonksiyondayken kalıbı büyütmek, küçültmek ya da ekranda çekmek istersek fonksiyondan çıkmamız gerekir. Bunu da şurada gördüğünüz mavi seçim okuyla gerçekleştiriyorsunuz. Seçim okuna bastığınız zaman sizi fonksiyondan çıkartıyor. Yani bir yandan da boş mouse anlamına geliyor. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kalıbı büyütme, küçültme işlemlerini mouse'un tekerleğiyle yapabilirsiniz. Kalıbı çekme işlemlerini de mouse'un sol tuşuna basılı tutarak gerçekleştiriyorsunuz. Bunlar aklımızda kalsın şimdilik. Şimdi ben kalıbımı oluşturmaya başlayacağım. Bunun için parça bölümündeki dikdörtgen ikonundan faydalanacağım. Dikdörtgen ikonunu seçiyorum. Mouse'umun ucu ekrandayken mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekiyorum ve bırakıyorum. Açılan ölçü tablosuna kalıbımın boy ölçüsünü 62 santim ve en ölçüsünü 24 santim olarak giriyorum ve tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 62 santim ve 24 santim olarak kalıbımın ölçüleri geldi, dikdörtgenim oluştu. Şu anda ben görmeniz için ölçüler açık çalışıyorum. Eğer kapatmak isterseniz şuradaki ölçü göster butonunu kullanarak ölçüleri kapatabilirsiniz. Tekrardan ben ölçü göstere tıklayarak ölçülerimi açıyorum görebilmeniz için. Şimdi ben artık kalıbımı şekillendirmeye başlayacağım. Yaka açıklığı, omuz genişliği, kol evi gibi ölçülerimi gireceğim. Bunun için nokta bölümünden ölçülü nokta ekle ikonundan faydalanacağım. Şimdi bildiğiniz gibi bütün işlemler saat yönü demiştim. Ben kalıbımın bu hattına nokta eklemek istiyorum. O yüzden saat yönündeki başlangıç noktam burası olmalı. İkonumu seçiyorum. Sonra başlangıç noktamı belirliyorum. Seçili noktaya uzaklık diyor bana. Yani bu noktadan kaç santime nokta atmak istiyorsun diyor. Buraya 8 santim yazıyorum. Yaka açıklığım. Ve tamam dediğimde bana başlangıç noktamdan 8 santime bir yaka açıklığı noktası atmış oluyor. Tekrardan eklemiş olduğum noktaya tıklıyorum. 11 santimde omuz genişliği ölçüsünü giriyorum ve yine tamam butonuyla onaylıyorum. Gördüğünüz gibi 11 santimlik noktam da geldi. Şimdi ben kol evi ölçüsü gireceğim ama kol evini bu hattıma gireceğim noktasını. O yüzden başlangıç noktası olarak bu noktayı belirlemem gerekiyor. Başlangıç noktamı seçiyorum. 3 santim omuz düşüklüğüm, 21 santimde kol evim, yani 24 santim olarak
kol evi ölçümü buraya giriyorum. Ne oldu? 24 santime de kol evi noktam gelmiş oldu. Aynı şekilde arka yaka düşüklüğümü gireceğim şimdi. Benim arka yaka düşüklüğüm 2 santim. Ama bildiğiniz gibi programdaki işlemler saat yönünde ilerliyor. Yani benim buradan buraya nokta atmam saat yönünün tersine bir işlem oluyor. Bunun için başlangıç noktasını seçiyorum. Saat yönünün tersine bir işlem yapacağım için değerin başına eksi yazıyorum. Yani 2 değil, eksi 2. Ve yine tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersine 2 santimlik arka yaka düşüklüğümü de belirlemiş oldum. Şimdi artık benim bu köşe noktasına ve bu köşe noktasına ihtiyacım kalmadı. Çünkü artık buraya yaka kavisi, buraya da kol kavisi gelecek. Bu noktaları silmek için yine noktalar bölümünde nokta sil ikonumu seçiyorum. Silmek istediğim noktaları mouse'un sol tuşuyla seçip sağ tuşuyla onaylıyorum. Gördüğünüz gibi noktalarım gitti. Şimdi omuz düşüklüğünü vermem gerekiyor. Bunun için bu noktayı aşağıya doğru taşımam lazım. Taşıma işlemi için şurada gördüğünüz el işaretli nokta taşı ikonunu kullanacağım. İkonumu seçtikten sonra taşımak istediğim noktayı belirliyorum. Noktayı seçtiğim zaman benim şimdi bunu ölçülü olarak taşımam gerekiyor. 3 santimlik omuz düşüklüğü vereceğim. Ölçülü olarak gideceğim için bunu klavyeden yön tuşlarıyla gerçekleştireceğim. Çünkü yön tuşlarına her basmam birer santim. Adımda birer santim ilerliyorum. O yüzden noktayı seçtikten sonra sağ yön tuşuyla 1, 2, 3 santim ilerliyorum. Noktamı 3 santim taşımış oluyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi x yönünde 3 santim gittiğimi gösteriyor. İşlemi yaptıktan sonra sağ klikle ya da enter'la işlemi onaylıyorum. Omuzumu da düştüm artık. Yaka kavisini ve kol kavisini vermem kalıyor. Şimdi yaka kavisini vermek için öncelikle bir dik açı uygulamak istiyorum. Çünkü neden? Ben bu kalıba daha sonradan kumaş katı açacağım. Ve kumaş katı açacağım için orada 1 santimlik bir dik açıya ihtiyacım var. Şimdi bu işlemi nasıl yaparım? Öncelikle seçim okuna basıp kalıbımı biraz büyütmek istiyorum rahat görmeniz için. Şimdi benim noktalarda bir kırmızı noktam, bir de yeşil noktam var. Kırmızı noktam kalıbın hatlarında da göreceğiniz gibi köşe noktaları, dik açı noktaları, düz hatlara eklenecek olan noktalar. Yeşil nokta ise kavis oluşturmak için kullanacağım ve kavisli hatlara ekleyecek olduğum noktalar. Şimdi ben bir dik açı oluşturmak istediğim için öncelikle kırmızı noktayı seçiyorum. İkonumu seçtim. Yine saat yönünde ilerleyeceğim için saat yönündeki başlangıç noktamı belirledim. Ve 1 santimlik bir dik açı istediğim için yine klavyedeki yön tuşlarından faydalanacağım. Yukarı yön tuşuna basarak 1 santimlik bir nokta atacağım ve bu işlemi sağ klikle ya da enter'le onaylayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi 1 santimlik bir dik açı oluşturdum ben yaka hattıma. Şimdi bundan sonra artık kavisimi verebilirim istediğim gibi. Bunun için geliyorum yeşil kavis noktası ekle. Aynı şekilde ikonumu seçiyorum. Yine saat yönünde olacağı için başlangıç noktamı belirliyorum. Noktaya bir kere tıklayarak seçili hale getirdim. Sonrasında da mouse'un sol tuşuna basılı tutarak noktayı çekiyorum ve sağ klikle onaylıyorum. Gördüğünüz gibi noktaya ekledim. Yine bir önceki noktaya tıklıyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekiyorum ve sağ klikle onaylıyorum. Aynı şekilde bir önceki noktaya tıklıyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekiyorum ve sağ klikle onaylıyorum. Gördüğünüz gibi hem nokta ekleme işlemini aynı zamanda da yaka kavisini oluşturma işlemini aynı anda gerçekleştirdim. Şimdi noktamı ekledim ama nokta eklerken düzgün bir kavis oluşturamayabilirim. Bunun için tekrardan o hattı düzeltmek istersem yine nokta taşı ikonundan faydalanacağım. Nokta taşıyı alacağım tekrar. Hangi noktayı düzeltmek istiyorsam noktanın üzerine bir kere tıklayarak
mouse'un sol tuşuyla seçeceğim. Ve sonrasında mouse'un sol tuşuna basılı tutarak noktamı çekeceğim. Sağ klikle onaylayacağım. Bu şekilde noktayı seçip mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekip sağ klikle onaylayabilirim. Ama dersem ki ben işte mouse'la çekerken ne kadar taşıdığımı bilmiyorum. Ya da mouse'la çekerken hakim olamıyorum, çok fazla noktayı kaydırıyorum. Bunun da bir kolay yolu var. Şu şekilde noktayı seçtikten sonra klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak yön tuşlarıyla mikron mikron sonra da milim milim ilerleyebilirim. Mouse'la çekerek yakalayamadığım ölçüyü bu şekilde istediğim gibi yakalayabilirim. Gördüğünüz gibi şu anda 5 mikron ilerledim sadece. İlerlememi de buradan takip edebiliyorum. Yine aynı şekilde işlemi yaptıktan sonra sağ klikle onaylıyorum. Bu şekilde ister mouse'la çekerek, ister Shift tuşuyla milim mikron taşıyarak noktaları, hattınızı düzeltebilirsiniz. Şimdi ben yaka kavisini verdim. Seçim okuna basıyorum bir kere. Mouse'un tekerleğiyle kalıbımı küçültüp çekiyorum ekranda. Şimdi sıra geldi kol kavisime aynı şekilde. Kol kavisimi vereceğim için geliyorum, yeşil nokta, kavis noktasını alıyorum. Yine başlangıç noktamı seçiyorum saat yönünde ilerleyeceğim için. Başlangıç noktamı seçtim. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çektim. Sağ klikle onayladım. Başlangıç noktamı seçiyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekiyorum. Sağ klikle onaylıyorum. Bu şekilde istediğim kadar hattımı oluşturmak için nokta ekleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Yine eklediğim noktaları düzeltmek istersem nokta taşı ikonumu alıyorum. İstediğim noktayı seçip mouse'un sol tuşuna basılı tutarak çekip kol kavisimi düzeltebiliyorum. Bu şekilde. Şimdi kol kavisimi de verdim. Seçim okuna basıp fonksiyondan çıkıyorum. Artık kalıba kumaş katı açmak istiyorum. Şimdi benim kalıbımın arka ortası kumaş katı. Yani ben bu hattıma kumaş katı açacağım için ve işlemlerim saat yönünde ilerlediği için saat yönünde kalıbın başlangıç noktasını seçmem gerekiyor. Yani hattımın saat yönündeki başlangıç noktası burası. Burayı seçtiğimde saat yönünde bana istediğim kalıbın kumaş katını verecek. Kalıbımı seçtikten sonra parça bölümünde kumaş katı oluştur. Artı işaretli gördüğünüz gibi ikonumu seçiyorum. Saat yönündeki hattımın başlangıç noktasına mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi kalıbımın kumaş katını açmış oluyorum. Kumaş katını da açtıktan sonra kalıba dikiş payı vermeye geliyor sıra. Dikiş ikonlarım burada gördüğünüz gibi. İlk ikonum dikiş ekle. Kalıba dikiş eklememi sağlayan ikon. İkonumu seçiyorum. Şimdi bu da yine saat yönünde. Kalıbımın saat yönünde başlangıç noktasını ve bitiş noktasını belirliyorum. Şimdi benim hattımın buradan buraya kadar 1 santim dikiş payı olacak. Yani başlangıç noktam, bitiş noktamı seçtim. Tablom açıldı. 1 santim diyorum buraya. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi kalıbımın belirlediğim hatlarına 1 santim dikiş payını verdi. Şimdi etek ucumda da 2,5 santim dikiş payım var. Yine aynı şekilde saat yönünde başlangıç ve bitiş noktam 2,5 santim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi etek ucuma da 2,5 santim dikiş payını verdi. Şimdi gördüğünüz gibi fonksiyona girdiğim zaman kumaş katım kapandı. Bu nedendir? Çünkü benim burada yaptığım işlemi diğer tarafa yansıtabilmesi için bir fonksiyona girdiğimde kumaş katı kapanır ve ben fonksiyondan çıktığımda seçim okuna bastığımda kumaş katım tekrar açılır. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ben dikiş payını verdim. Ama gördüğünüz gibi kalıbım bu dikiş payını içine almadı, henüz büyümedi. Bunun için benim bir onaylama işlemine ihtiyacım var. Bu işlem için de geliyorum. Dikiş bölümünden yine 3. ikon dikiş onayla. Dikiş onaylayı seçiyorum. Sadece dikiş payının üzerine geldiğimde aktif olur. Gördüğünüz gibi
Kalıbın üzerinde de tıklasam, ekranda da tıklasam dikiş payını onaylamaz. Çünkü ekranda başka bir kalıpta da dikiş payınız olabilir ve yanlışlıkla onu da onaylayabilirsiniz. Bu amaçla dikiş payının üzerine geliyorsunuz ve mouse'un sol tuşuna tıklayarak dikiş payınızı görerek onaylıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dikiş payım onaylandı. Kalıbın yeni hattı belli oldu. Kalıbım artık dikiş paylı. Şimdi tekrar seçim okuna basarak fonksiyondan çıkıyorum. Kalıbımı yaptım, kumaş katını açtım, dikiş payını oluşturdum. Artık kalıbımı kaydetmem kalıyor geriye. Kaydetme işlemi için de kalıbın üzerinde sağ klik, kaydet diyorum. Şimdi açılan tabloya kalıbımın bilgilerini giriyorum. Parça adı benim bu arka kalıbım. O yüzden arka olarak parça adımı yazıyorum. Kalıba ait bir açıklamam varsa yine buraya girebilirim. Yoksa boş kalabilir burası. Adetim 1 çünkü ben pastala bu kalıptan bir tane gelsin istiyorum. Kumaşımı belirlemem gerekiyor. İlk başta eklemiş olduğumuz kumaşları şu yandaki oka basarak görebiliyoruz. Buradan eklediğim kumaşımı seçip belirleyebiliyorum bu kalıbın hangi kumaştan olacağını, hangi kumaştan kesileceğini. Kumaşımı da belirledikten sonra eğer burada eklemek istediğim bir kumaş cinsi varsa hemen yandan ekle butonuna basarak yeni bir kumaş cinsi ekleyebiliyorum. İlk baştan seçmeyi unuttuğum bir kumaşım varsa mesela. Diyelim ki burada desenli diye bir kumaşımın olması gerekiyor. Desenli kumaş diyorum. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi desenli kumaşım buraya eklendi. Bu şekilde de en başta unutsam bile yeniden burada kumaş ekleyebiliyorum. Şimdi ben olması gereken kumaşımı seçtim. Sonra bu kalıbın pastala ne şekilde gelmesini istediğimi belirliyorum. Yani benim kalıbım kumaş katı bir kalıp. O yüzden pastala ben bundan bir tane gelsin istiyorum. Yani bu kalıbın orijinalini istiyorum. O yüzden buradan yönünü orijinal olarak belirliyorum. Ama eğer kumaş katı olmasaydı, bu iki parçalı bir kalıp olsaydı, o zaman bu yaptığım kalıbın karşılığını da isteyeceğim için pastalda buradan 2x seçeneğini seçecektim ki pastala kalıbım sağlı sollu karşılıklı olarak gelsin. Şimdi benim kalıbım kumaş katı, buradan orijinali belirliyorum ve tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi kalıbım parça listesine kaydoldu. Seçtiğim kumaşın rengiyle, çünkü ben bu kumaşı yeni eklemiştim programa ve yeni eklenen kumaşlar her zaman kırmızı renkte gelir. Daha sonra biz bunları değiştirebiliriz. Her kumaşı farklı bir renk belirleyebiliriz. Onları da ilerleyen derslerde göreceksiniz. Şimdilik arka kalıbımı kaydettim. Parça listesinde kayıtlı olarak görebiliyorum kalıbımı. Şimdi arka kalıbımı oluşturdum. Parça kopyalamayı göstermek adına arka kalıp üzerinden bir ön kalıp oluşturacağım size. Bunun için de arka kalıbımı kopyalamam gerekiyor. Kopyalama işlemini nasıl yapıyorum? Kalıbın üzerinde sağ klik, parçayı kopyala. Parçayı kopyala dedikten sonra gördüğünüz gibi kopyamı kalıbımın üstüne attı. Üste attığı her zaman kalıbın kopyasıdır. Ama ben bunu ekranda karıştırırsam eğer, şurada parça adı ve kumaş adı gösterir bana. Mouse'la kalıbın üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi parça adı arka, diğer kalıbın üzerine geldiğimde arka K1 yani kopya 1 anlamına gelir. Şimdi ben asıl kalıbımı, arka kalıbımı kaldırmak istiyorum ekrandan çünkü onunla bir işim yok. Seçim okuna bastım, fonksiyondan çıktım. Sonra kalıbımın üzerinde sağ klik, kaldır dedim. Değişiklikler kaydedilsin mi? Evet diyerek kalıbımı kaydederek parça listesine kaldırdım gördüğünüz gibi. Şimdi benim bu arka kalıbımın yaka düşüklüğü bildiğiniz gibi 2 santimdi. Benim ön yaka düşüklüğüm 8 santim yani 6 santim benim yakaya düşmem gerekiyor ki ön kalıbımı oluşturayım. Bunun için yine nokta taşı ikonundan faydalanacağım. Nokta taşı ikonumu seçiyorum. Yakaya düşeceğim için başlangıç noktamı belirliyorum yine. Şimdi ben bunu yine yön tuşlarından faydalanarak yapabilirim. Yine adımda birer santim bildiğiniz gibi taşıyabilirim. Ama ben direktman ölçü vererek bunu taşıyayım dersem
Klavyeden mezuranın M'si. M kısa yoluna basarak kendime ölçü tablomu açıyorum. Kalıbımın boyu X yönü, eni Y yönü oluyor. Ben de yakayı X yönünde taşıyacağım için, düşeceğim için bu noktayı geliyorum X yönüne, taşımak istediğim değeri giriyorum. Yani 6 santim. Ve daha sonra yine tamam butonuyla işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi direkt 6 santim yakayı düşmüş oldum. Tabii ki ben şimdi noktamı taşıdım. Diğer noktalarım yerinde. Bunları düzelterek yine taşıyarak kavisimi düzeltmem gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi seçim okuna basayım, biraz büyüteyim. Bir tane kırmızı noktam var, köşe noktam var, o dik açı noktası. Onu yeşil yapmam lazım ki ben yaka kavisimi oluşturabileyim. Bunun için bu noktayı silip tekrar bir yeşil nokta eklememe gerek yok. Hemen nokta bölümünde nokta tipini değiştir diye bir ikonum var. Bunun özelliği kırmızı noktayı yeşil, yeşil noktayı kırmızı yapması. İkonumu seçtikten sonra düzelteceğim noktayı, değiştireceğim noktayı sadece mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şeklinden de anlayacağınız gibi anında noktamı yeşil nokta haline çevirdi. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra tekrar geliyorum, nokta taşı ikonunu alıyorum ve noktalarımı tek tek tıklayıp mouse'un sol tuşuyla çekerek istediğim yaka kavisini oluşturmaya çalışıyorum. Bu şekilde tek tek noktalarımı çekerek istediğim yaka kavisini oluşturana kadar işlemi devam ettiriyorum bu şekilde. Kalıbım kumaş katı. Kumaş katı halini görmek için seçim okuna basarak kumaş katımı açıyorum. Yakası gayet düzgün. Bu yüzden kalıbımı artık ön kalıp olarak kaydedip bu işlemi de bitirebilirim. Yine aynı şekilde parça adı ön. Bir açıklamam yok. Adetim 1. Kumaşım yine aynı şekilde 30'a 1 penye. Yönüm de kumaş katı olduğu için orijinal ve tamam diyerek bu kalıbı da ön kalıp olarak kaydediyorum gördüğünüz gibi. Kalıp tasarım sayfasında ön ve arka kalıplarımı oluşturdum. Şimdi size göstermek istediğim bir de model tasarım sayfam var. Kalıp tasarımdan kapat düğmesine basarak çıkıyorum. Gördüğünüz gibi burası da model tasarım sayfam. Kalıpların resimlerini, kumaş ve yön bilgilerini, adetlerini buradan görebiliyorum. İstersem değişiklik yapabiliyorum. Yeniden adlandır butonuna tıklayarak kalıbın ismini değiştirebiliyorum. Yaptığım bu değişiklikleri kaydet butonuna basarak onaylamam gerekiyor. Kalıp tasarımda silemediğim bir kalıbım varsa buradaki sil butonuna tıklayarak modelden sil ya da varyanttan sil diyerek kalıbımı silebiliyorum. Burası ayrıca pastala gitmeden önceki son kontrol sayfamız. Kalıpların kumaşları, yönleri, adetleri doğru seçilmiş mi? Pastal oluşturmadan önce tekrar kontrol etmemiz gerekiyor bir hata oluşmaması için. Ayrıca modelimin resmini, beden bilgilerini görebiliyorum. Modele ait istediğim teknik bir not varsa buraya girebiliyorum. Kumaş renklerini değiştirmekten bahsetmiştim. Kumaşlar bölümünde istediğim kumaşın üzerine mouse'un sol tuşuyla çift tıklayarak renk karteleme açıyorum. İstediğim rengi buradan belirleyip tamam butonuna tıklayarak da kumaşımın rengini değiştirebiliyorum. Buradan tekrar kalıp tasarım sayfasına geçiş yapmak için buradaki 3. ikon kalıp tasarım ikonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi tekrardan kalıp tasarım sayfasına geçiş yapıyorum. Şimdi buradaki ikonlardan bahsedeceğim size. İlk ikonumuz tüm parçaları kaydet. Bir parça yaptığımız zaman bildiğiniz gibi sağ klik kaydet yaparak parçayı kaydedebiliyoruz. Yalnız birden fazla parça üzerinde değişiklik yaptığımda ya da bir seri işlemi uyguladığımda tüm parçaları kaydet ikonuna basarak da bu işlemleri kaydedebiliyorum. İkinci özelliğimiz çizdir. Pastal harici bir model çizdirmek istersem eğer çizdir ikonuna tıklıyorum. Burada kayıtlı parçalardan çizilecek parçalara istersem parça adının üzerine çift tıklayarak,
İstersem de buradaki oklar yardımıyla seçim yapabiliyorum. Aynı şekilde kayıtlı bedenlerden çizilecek bedenlere de seçim yapmam gerekiyor. Ben şimdi model çizdireceğim için ana bedenimi çizdirmek istiyorum. Benim ana bedenim 36. Yani 36 bedenin üzerine çift tıklayarak çizilecek bedenlere de seçim yapıyorum bu şekilde. Yanda çizim özelliklerini görüyorsunuz. Burada parça çizilirken yazılmasını istemediğiniz bir özellik varsa yandaki seçim işaretini kaldırarak bu özelliğin çizilmesini engelleyebilirsiniz bu şekilde. İç içe çizim özelliği parçaları çizdirirken iç içe geçirerek seriliymiş gibi çizdirmenizi sağlar ve seri kontrolü yapabilirsiniz bu anlamda. Ben şimdi model çizdireceğim için yan yana çizim özelliğini seçiyorum ki kalıplarım açık bir şekilde çizilsin. Kağıtenim plotter'da takılı olan kağıteni ona göre bu değeri büyütüp küçültebiliyorum. Ende çekme, boyda çekme eğer kalıplarım çizilirken vermek istersem bu değerleri buraya giriş yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi kalıplarımın oranları şu anda %100 olarak yazıyor. Ben vereceğim çekme ya da salma oranına göre buraya değer girebiliyorum. Eğer salma vereceksem kalıbı küçültmem gerektiği için buradaki değerimi diyelim ki %2 kumaşımda salma var. 100'den çıkartıp 98 olarak yazıyorum. Yani sadece %2 olarak değil de buradaki değerimin üzerinden çıkartıp 98 olarak yazıyorum. Eğer çekme vereceksem, kalıbı büyütmem gerektiği için de aynı şekilde %2 bir çekme vereceksem de buraya değerimi 100'ün üzerine ekleyerek 102 olarak yazıyorum. Yani bu şekilde ende çekme ya da boyda çekme ya da salma oranlarını parçalar çizilirken verebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi tekrar orijinal haline getireceğim. Boşluk parçalar çizilirken arasında ne kadar boşluk isterseniz onu buradan belirleyebiliyorsunuz. Normalde 3 santime ayarlı ama siz buradan 1 santim ya da 5 santim olarak değiştirebilirsiniz bu boşluğu. M90 kullan kutucuğunu işaretlerseniz de bu bir pastal olmadığı için, model çizildiği için kağıttan tasarruf adına parçaları 90 derece döndürerek, sıkıştırarak çizdirme imkanınız oluyor. Bunları işaretledikten sonra çizdir butonuna basıyorsunuz. Parçalar sıkıştırılıyor diye bu uyarı geliyor. Gördüğünüz gibi verimliliğiniz de burada yazıyor. Burada çok beklemenize gerek yok. Sıkıştırma oranı yeterli diyerek çiziminizi direktman plotter'a gönderebiliyorsunuz. Sıradaki konumuz teknik kart. Ölçü bilgilerini, dikiş talimatlarını girdiğimiz bölüm. Ben kalıp tasarımda kalıpları oluşturdukça gördüğünüz gibi burada da kalıp isimleri oluşuyor. Kalıplara ait istediğimiz bir açıklama varsa bu bölüme girebiliyoruz. Ölçü listesi 1, kalıplara ait ölçüleri girdiğimiz bölüm. Ölçü adına göğüs yazıyorum. 34 bedende göğüs ölçüm 46, 36'da 48, 38'de 50, 40'ta 52, 42'de 54, 44'te de 56. Bu şekilde istediğim ölçüleri girebiliyorum. Ölçü listesi 2, kumaşımızda çekme ya da salma varsa farklı bir ikinci ölçü girmek istersek onun için hazırlanmış bir liste. Aksesuar listesi, modele ait aksesuar bilgilerini girdiğimiz bölüm. Düğme diyorum 2 adet. Yanına açıklamasını yazıyorum. Metal düğme, altın rengi diyorum. Bu şekilde. Buraya da aksesuarlarımı girebiliyorum. Kumaş listesi, yine kumaşıma ait bilgileri girdiğim bölüm. Benim kumaşım 30'a 1 penyeydi. Boyuna istersem kumaş metrajımı girebiliyorum. 4.80. Kod kısmına kumaşımın kodu varsa eğer yazmak istediğim onu giriyorum. 562. Açıklama kısmına birim metraj bilgisi girebilirim bedenlere göre. Benim 6 bedenim var. Birim metrajım 0.80.
Not kısmına da kumaşımın renk bilgisini giriyorum. Tek renk diyorum ben. Mavi, beyaz, çizgili. Bu şekilde. Kumaş bilgilerimi de yazdım. Notlar kısmı dikiş talimatlarını girebildiğim bölüm. Numune onaylatmadan üretime geçmeyin diyorum. Bu şekilde de istediğim talimatları girebiliyorum. Etiket listesi de modelime ait eklemek istediğim bir etiket varsa onun ismini yazıyorum öncelikle. Karton etiket. Açıklama kısmına nereye dikileceğini ekleyebiliyorum. Marka etiketine iğne ile tutturulacak diyorum. Bu şekilde açıklamasını da yazdım. Eğer etiketimin bir resmi varsa resim yükle butonuna basarak etiketimin resmini bulup aç butonuyla da resmimi ekleyebiliyorum gördüğünüz gibi. İşlemler bittikten sonra kaydet butonuna basarak işlemi onaylıyorum. Yaptığım işlemi kaydediyorum. Eğer yazdırmak istersem de yazdır butonuyla printer'dan teknik kartımın çıktısını alabiliyorum. Gördüğünüz gibi bana listeyi çıkarttı. Eğer istemediğim listeler varsa yandaki işaretleri kaldırarak istemediğim listelerin çizilmesini engelleyebilirim bu şekilde. Model resmiyle beraber teknik karttan da bu şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Diğer ikonlarım geri al ve ileri al. Parça üzerinde bir değişiklik yaptığımda kaydettiğim yere kadar sonsuz bir şekilde yaptığım işlemleri geri ve ileri alma imkanı sunuyor bana. Şimdi nokta taşı ikonunu alarak parça üzerinde birkaç değişiklik yapıyorum. Şöyle. Geliyorum geri al butonuna. Her bastığımda gördüğünüz gibi yaptığım değişiklikleri bir adım geriye aldı. En son kaydettiğim yerde de aktifliğini yitirdi. Aynı şekilde de ileri al butonuyla tekrardan yaptığım değişiklikleri geri getirebiliyorum. Bu şekilde butonlarımızı kullanarak geri alma ve ileri alma işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kalıbımı kaldırıyorum ekrandan. Üzerinde sağ klik kaldır diyorum. Yaptığım değişiklikleri kaydetmesin. Diğer ikonum parça doldur. Ekrana parçaları aldığım zaman kontrol amaçlı bir ikon bu. Kumaş parçaları, tela parçaları, astar parçaları gibi çok fazla kalıbım olduğunda kontrol yapmamı sağlayan bir ikon. Parça doldur dediğimde gördüğünüz gibi parçaları seçili kumaşın rengiyle dolduruyor. Bu şekilde kontrol yaparken hangi parçaların hangi kumaşa ait olduğunu daha net görebiliyoruz. Tekrar parça doldur dediğimde de parçalarım eski haline geliyor bu şekilde. Diğer ikonum ölçü göster. Ölçü göster dediğimde kalıbın genel ölçülerini ölçüm işlemi yapmadan görebiliyorum bu şekilde. İki köşe noktası arasındaki net ölçümleri bana gösteriyor. Tekrar ölçü göster dediğimde de ölçülerimi kapatabiliyorum bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi parça adı ve kumaş adı parça listemizde yazıyor. Ama ben çalışırken kalıbın üstünde de bu isimleri görmek istersem şuradaki parça ve kumaş adı göster ikonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalıpların üzerinde de parça ve kumaş adlarını görebiliyorum. Tekrar ikona tıkladığımda da bu özelliği kaldırabiliyorum bu şekilde. Dikiş göster ikonumuz parçaya dikiş payı verdiğimde şöyle hemen dikiş payı ekleyeyim. Şu anda dikiş payını görebiliyorum. Ama eğer ben buradan dikiş göster ikonunun aktifliğini kaldırırsam gördüğünüz gibi verdiğim dikişi şu anda bana göstermiyor. Bu şekilde de verdiğim dikişin görüntüsünü kapatıp açabiliyorum.
Diğeri konum serilemeyi göster. Seri esnasında tekrar döneceğiz bunlara. Seri varsa eğer kalıbımda seriyi görmemi sağlıyor. Serimi açıyor benim. Diğeri serilemeyi gizle. Serim açıkken seriyi kapatmayı sağlıyor. Diğeri de seri değerlerini göster. Bu da seri değerlerimi kalıbın üzerinde görmemi sağlıyor. Diğeri konum seçim alanına yaklaş. Eğer kalıbın belirli bir yerini büyütmek istersem, ikonumu seçtikten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kalıbın istediğim yerini kare içine alıyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğim hattını yakınlaştırarak bana getirdi. Bu şekilde de seçim alanına yaklaş ikonumu kullanabiliyorum. Eğer parçaların tamamını görmek istersem, ekranda parçalarım dağınıksa ya da şu andaki gibi büyümüşse, hemen yanındaki tüm parçaları göster butonuna tıklayarak da gördüğünüz gibi parçaları ekranda toparlayarak görebiliyorum tekrardan. Dersime nokta ikonlarını anlatarak devam edeceğim. Başlamadan önce arka kalıbımı ekrandan kaldırmak istiyorum. Kalıbın üzerinde sağ klik kaldır diyerek parça listesine gönderiyorum kalıbımı. Dersimizin başında nokta ekle, kavis noktası ekle, ölçülü nokta ekle ve nokta sil ikonlarından bahsetmiştik. Çoklu nokta taşı ikonuyla devam edeceğim nokta işlemlerini anlatmaya. İkonumun özelliği birden fazla noktayı aynı anda taşıma imkanı vermesi bana. Nasıl kullanıyorum bu ikonu? İkonu seçtikten sonra taşıyacağım hattın noktalarını mouse'un sol tuşuyla birer kere tıklayarak seçili hale getiriyorum. Sonrasında ister klavyeden yön tuşlarıyla, ister M kısa yolunu kullanarak tablodan ölçü vererek taşıma işlemini gerçekleştirebiliyorum. İstersem de yine eğer buçuklu bir ölçü gireceksem klavyeden shift tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Sadece mouse'da çekerek taşıma işlemini gerçekleştiremiyorum. Diğer bütün daha önceden gördüğümüz özellikleri kullanabiliyorum bir ikonda da. İşlemi yaptıktan sonra da yine sağ klikle ya da enter'la taşıma işlemini onaylıyorum. Diğer ikonumuz nokta tipini değiştir. Nokta tipini değiştir ikonunun özelliği yeşil noktayı kırmızı, kırmızı noktayı yeşil noktaya dönüştürmesi. Eğer benim kalıbımda yeşil noktayı kırmızı noktaya dönüştürmek istediğim bir durum varsa, ikonumu seçtikten sonra noktanın üzerine mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yeşil noktam kırmızı noktaya dönüşüyor. Noktaya her tıkladığımda gördüğünüz gibi noktamın rengi değişiyor. Kavis noktalarım köşe noktası haline geldi. Tekrardan noktalarımın üzerine tıkladığımda da yeniden kavis noktasına dönüşmüş oluyor. Bu şekilde nokta tipini değiştirebilirsiniz kalıbınızın üzerinde. Bir diğer ikonum seçili iki noktayı üst üste bindir. Bu da kalıp kontrolü yaparken kullandığım bir ikon. Benim ön kalıbım ekranda, arka kalıbımı da ekrana çağırıyorum. Ben kalıplarımı üst üste bindirip ölçü kontrolü yapmak istiyorum birbirine uyumlu mu diye. Bu işlemi yapmak için öncelikle ikonumu seçiyorum. Burada ilk seçtiğim kalıbı ikinci kalıbın üzerine bindirir. Ben ön kalıbı eğer arka kalıbın üzerine bindirmek istiyorsam ön kalıbın omuz noktasından tıklıyorum. Daha sonra arka kalıbında aynı omuz noktasından tıklıyorum. İki kalıbı üst üste bindirmiş oluyorum istediğim noktalardan. Fonksiyondan çıkmadan defalarca kez kalıpları istediğim noktalarından bu şekilde üst üste bindirebiliyorum. Kalıbın kumaş katı açık halini görmek istersem de seçim okuna basarak bu şekilde kumaş katını da açabiliyorum. DesignCAD teorik eğitimin birinci gün eğitim videosunu tamamladık. Teorik eğitimin diğer videolarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Audio Jungle.